Bulgaristan'da gezmeye devam ediyoruz. Şimdi tarih hocamız burada, tarih öğretmenliği yapan Erdoğan Bey ile buluştuk. Erdoğan Bey'e sorularım olacak. Ondan daha da güzel bir şekilde Bulgaristan'ı öğrenmiş olacağız. Evet. Erdoğan hocam, Bulgarlar kim? Bulgarlar kim? Çok enteresan bir soru sordunuz. Hangi Bulgarlar? Şimdiki Bulgarlar mı yoksa Bulgaristan devletini kuran Bulgarlar mı? Çünkü fark var aralarında. Nasıl bir fark? Nasıl mı? Bulgaristan devletini kuran Bulgarlar kendileri Oğuz Türkleri. Hanasparuk Türkleri. Bugünkü Bulgarlar Türk olduklarını kabul etmiyorlar. Hangi Bulgarları soruyorsunuz? Yani Türk olduklarını kabul etmiyorsalar nereden geldiklerini söylüyorlar. Onların tezleri farklı. Bazıları biz Slavız diyorlar. Bazıları diyorlar biz İran kökenliyiz diyor. Tamamen kabul etmiyorlar. Oğuz Türklerinden olduklarını. Halbuki kayı boyunun sembolünü kullanıyorlar. Peki Türk olduklarını kabul etmiyorsalar, yani siz Türk olarak burada yaşam zorluğu çekiyor musunuz? Yok, şöyle yaşam zorluğu çekmiyoruz. Halkla bir problemimiz yok. Bulgar ve Türkler birbirinden ayrılmıyor. Arkadaşça yaşıyoruz. Yaşadık da. Tek bir dönem vardı, komünist dönemi. Orada biraz sıkıntı vardı. Rejimden kaynaklanıyor. Bu isim değiştirme olayı? İsim değiştirme olayı tamamen komünist rejimin bir siyasetidir. Halkın hiçbir suçu yok. Biz Türkleri 89'da Türkiye'ye sürdüğüne rejim, bizim Bulgar arkadaşlarımız, komşularımız bangır bangır ağladılar arkamızdan. Sarmaştılar. Bizi öyle gönderdiler Türkiye'ye. Halkla hiçbir problem yok. Rejim değiştiğine göre. Rejim değişti, politika değişti. Bu durumda Bulgarla Türk'ün farkı ne oluyor? Bulgarla Türk'ün farkı babaannemin dediği gibi, rahmetli babaannemin dediği gibi bir soğan kabuğunun zarı kadar ince. Birbirinden ayıramasın. Vallahi Türkiye'den bakınca olay biraz farklı gözüküyor. Yani Türkiye'den sanki Bulgarlar Türk düşmanı. Yani Türkler de Bulgarlar için düşman. Ama sizin anlattığınıza göre çok farklı. Siyasi tabakada tabii düşmanlık var. Ama halk arasında böyle bir düşmanlık hissedilmiyor. Osmanlı zamanında Bulgarlar nasıl yaşamışlar? Bulgarlar kendilerini köle olarak tanıtıyorlar. Bütün Balkan devletlerinde yaşayan milletler biz Osmanlı tebaasıydık diye kabul ediyorlar ve söylüyorlar. Tek Bulgarlar sadece biz köleydik diyorlar. Niye? Bu bence Rus siyasetinin bir aşılaması. Ama iyi bir şey değil ki köle olmak. İyi bir şey değil ama bu tekrar tekrar işlenmiş bunların beynine. Ki siz köleydiniz, biz Ruslar geldik, sizi Osmanlı'dan kurtardık, size devlet verdik. Romanlar kabul etmiyor köle olduklarını. Biz tebaadık diyor. Rumlar kabul etmiyor. Sırplar kabul etmiyor. Tek sadece Bulgarlar biz köleydik diyorlar. Ve bunda da gurur duyuyorlar. Şaşılacak bir şey. İlginç. Halbuki 36 tane Osmanlı Sultanı'nın 17 tane veziri Bulgar asıllı. 3-4 büyük dalga göç var Bulgaristan'dan Türkiye'ye ve orada onların çocukları doğuyor ve şu anda Türkiye'de 8-8,5 milyona yakın Bulgaristan kökenli Türkiye vatandaşı var. Vallahi siz belki Türkiye'de Türk vatandaşı olmak, çifte vatandaş olmak için çok uğraşmış olabilirsiniz. Şu an Türkiye'dekilerin hepsinin arzu ettiği şey bir Avrupa pasaportu olması. Bu da sizde var yani. Avantajlı durumdasınız. Evet, siz şimdi yarama tuz serptiniz deniyor ya. Yıllar önce gittim Türkiye'ye araştırdım. Türk pasaportu almak istedim. Olmadı, şöyle olmadı dediler, yok olmaz. Siz Bulgaristan vatandaşısınız, şudur budur. Halbuki ben dedim ki bakın ben buraya gelip de sizi rahatsız edecek değilim. Ben sadece bir Türk pasaportu almak istiyorum. Ben gene Bulgaristan'da yaşayacağım. Ama çifte vatandaş, şu Türk pasaportunu istiyorum ben de. Olmadı. Bazı kişiler dediler ya şuraya rüşvet verelim buraya. Dedim ben rüşvet vermem. Ben ay yıldızlı pasaportu taşımak için rüşvet vereceksem bu olacak şey değil. Aldım kendimi döndüm. Bir daha da dedim ben daha fazla ne araştırırım ne başvururum. Ama biz Türk kökenli Türkiye'nin pasaportunu alamazsak Suriyeli Araplara bu kadar kolayca pasaport verilirse beni bu çok çok derin düşündürüyor. Mesela Bulgarların kültüründe böyle en tuhafınıza giden şey ne? Bulgarların
kültüründe en tuhafıma giden bir şey varsa şudur. Bulgar kendi kardeşine yardım etmez ama hiç tanımadığı insana gidip de yardım eder. Kıskançlık. Ne kadar daha yakın akrabası onu kıskanıyorlar. Birbirlerini kıskanıyorlar. İlginç. Bulgarların bunu beğenmiyorum onlarda. Ve onların yüzüne de söylüyorum. Peki hoşunuza giden şeyler ne var mesela? Hoşuma giden şöyle bir şey var Bulgarlarda. Şenlenmeyi biliyorlar. Dağıtmayı biliyorlar. Düğünlerinde oyunlarını, horon tepmelerini, ondan sonra işte şov yapmalarını bunu biliyorlar. Bu hoşuma gidiyor. Neşeli insanlar yani. Neşeli insanlar. Neşeli insanlar bunu biliyorlar. Belki de Yunanlardan sonra, Yunanlar biraz daha şov yapan millettir. Ama Bulgarlar da Yunanlardan aşağı kalmıyor. Biz Türkler o kadar şenlenmeyi bilmiyoruz sanki. Halbuki insanın ihtiyacı var zaman zaman böyle dağıtmaya. Hocam şimdi siz bir öğretmen olarak dağıtırsanız öğrencilerin halini düşünemiyorum. Yok yanlış anlaşılmış demek ki dağıtmak. Şöyle hani tamamen Kafayı dağıtmak. kafayı dağıtmak. Tamam şimdi oldu. Kafayı dağıtmak, problemleri kafadan atmak. O an horon mu tepeceksin? Bir şarkı mı söyleyeceksin? Bir şarkı mı söyleyeceksin? Güldüreceksin yahut da millet gülsün. İşte bu şey yok, içki değil mesela. Siz tarihçi olarak Osmanlı deyince ne hissediyorsunuz bu topraklarda? Osmanlı benim geçmişim. Ben 13. nesil bu topraklarda yaşayan ve 13 nesil önce 1530 yılında Konya Karaman Ovası'ndan gelen bir ailenin torunuyum daha doğrusu. Bana öyle geliyor ki hocam siz buralarda marjinal kalmışsınız. Bir diaspora olarak kendinizi korumuşsunuz. Evet. Dolayısıyla o tarihten bugüne genetinizde bir bozulma olmamış. Fakat Türkiye'de Anadolu topraklarında gelen giden çok olmuş. Yani Türkiye'de genetiğin yani Türk genetiğinin bu kadar buralarda olduğu kadar sade olduğunu düşünmüyorum ben. Yanlış mı düşünüyorum? Yo doğru. Doğru. Bulgarca, Rusça ne kadar yakın? Türkçe, Azerice gibi. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme durumu olabilir mi hocam? Bu halde mümkün değil. İlk Bulgar devleti 681 yılında kuruluyor ve 1300 sene sonra 1981 yılında komünist döneminde 1300. yılını kutlamak için bu anıt yapılıyor ve burada Bulgar tarihi dönem dönem anlatılıyor. Heykellerde gölge ışık tekniği kullanılmış. Dolayısıyla günün değişik saatlerine gelen ışığın açısına göre burada ziyaretçiler için değişik manzaralar olabiliyor. Burası heykellerin ilk bölümü. Bu arkamda görmüş olduğunuz heykelde Han Asparuk yani Bulgar devletini kuran kişi. O bir Türk. Asparuk manası da Türkçe yani eski Türkçedeki Asparuk'un manası da kaya kartalı demekmiş. Bu bölümde de Han Kurum'un heykeli var. Han Kurum Bulgarların kanun koyucusu. Kanunlara o koyuyormuş ama biraz sert koyuyormuş. Çünkü yalancının dilini kesiyor direkt. Hırsızların elini kesiyor. Hatta yalancı şahitlik yapanların gözlerini oyuyormuş. Onun döneminde suç oranı neredeyse sıfıra kadar yaklaşmış. Herhalde yolsuzluğun ve hırsızlığın attığı bu dönemde gelmiş olsaydı Han Kurum elini kesmediği hırsız, dilini kesmediği siyasetçi kalmazdı. Bu bölümde de 12. asırda Bulgarların ikinci devletini kuran Ivan Asen'in heykelini görüyoruz. Soy ismi Asen yani Kuman Türklerinden Asen, Asena, Kurt. Bunun döneminde de ilk olarak Bulgar levası yani Bulgar parası basılıyor. Bu bölümde de 684 yılında Çar Boris, kendisi Türk ama annesi Hristiyan olduktan sonra kendisi de Hristiyan oluyor. O dönemde bütün Bulgarları zorla Hristiyan yapıyor. Hatta Hristiyan olmayı kabul etmeyen 52 aile, Türk aileyi de yok ediyor. Burası da Osman'ın anlatıldığı yer. Yani gördüğünüz gibi boş. Komünizm zamanında burası yapılmış ama burada 500 sene hüküm süren Osmanlı'yı hiçbir yere koymamışlar. Hocam teşekkür ediyoruz. Şahsen ben Bulgarları biraz soğuk görüyordum ama Bulgarlar bize sıcak bakıyorlarmış. Onu öğrendik. Bundan sonra biz de onlara daha sıcak bakacağız. Artık programımızı da burada Şümen gezimizi de bitiriyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Dünya alem hoşça kalın.